Günaydın, günaydın insanlara günaydın. Günaydın, günaydın sevenlere günaydın. Günaydın. Belki de iyi akşamlar. Bravo. Arkadaşlar yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle çok güzel bilgiler paylaşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi ilk defa izleyenler için her zamanki açıklamamızı yapıp başlayalım. Ali ve ben yaklaşık 2 aydır Güney Amerika toprak. 2 aydır mı? Bunu son zamanlarda yapıyorum. Ben yapacağım. Ali ve ben 2 yıldır Latin Amerika'da geziyoruz sevgili arkadaşlar. Artık Arjantin'e yerleşmeye karar verdik ve 1 senedir de burada yaşama denemeleri yapıyoruz. Bu ne lan? Aa, Ne oluyor arkadaşlar? Çıplaklık diye kanalı kapatırlar. bu ne be? Allah Allah. Seks shop. Hayır bu seks fotoğrafları falan çekiyor galiba. Olabilir. Seks shop ya bildiğin. Allah Allah. Enteresan. Neyse 2 yıldır Güney Amerika topraklarındayız ve başladığımız nokta olan Buenos Aires'e geri döndük. Çünkü burayı çok sevdik. Hem sizin hem de bizim merak ettiklerimizi toparlayıp her pazar bölümler çekmeye devam ediyoruz. Derken bugün arkadaşımız Nihan da bizimle birlikte. Merhaba Nihan. Merhabalar. Nihan da hem online olarak çalışıp hem de gitmek istediği ülkelere gidiyor ve orada hem oranın kültürünü hem de dilini öğrenmek için için bir şey yapmıyor yani, takılıyor yani. Peki bir İspanyolca falan biliyor musun ya da Portekizce? Portekizce birazcık. Saúde. Ama İspanyolca öğrenmeyi reddediyorum. Aa, Evet. ben de. Portekizcemi içine ediyor, affedersiniz. Ha, çok benziyor değil mi? Karışıyor Çok çünkü. benziyor. Restoran burası bu arada. Ha. Bu arada Peki, böyle bir yere geldik çünkü Ben bir Nihan sorayım. dedi ki burası çok ucuz. Hala. Bakalım hala öyle mi? Çok lezzetli. Şimdi normalde senin bize tavsiye ettiğin yer La Hormiga diye bir yerde. Evet. Gelenler varsa söyleyelim. Aynen. Palermo Soho'da La Hormiga. Tutarsan kameramı şeyim. Senin gittiğin ve en ucuz bulduğun hem de çok beğendiğin yemeklerini. Yerin Evet. ismi. La Hormiga. La Hormiga İspanyolca'da karınca demek. La Hormiga diye yazılıyor. Orası çok güzel. Yani şöyle, hem fiyatları daha uygun hem de yemekleri çok güzel. Şarapları çok uygun. Ya bizim yani bugün. Ya ben olay ya. Musalla taşlarıyla da Gerçekten. Bu arada evet yani. Şimdi Evet. onun kardeş yeri değil mi burası da? Kardeş yeri olduğu duyumlarımız var. Ama menüler vesaire aynı. Dolayısıyla kardeşidir diyebiliriz. Bakalım fiyatları da aynı mı? Fiyatları Ne kadar aynı. kardeşler, bir kontrol edelim fiyatları. Bu arada var. bu bölümde birazcık devalüasyondan da bahsedeceğiz. Aslında bizim de çok algılayamadığımız ama son 5-10 gündür. Fiyatlar burada online'da oluyor. O zaman telefonla bir kontrol edelim. Bakalım fiyatlar nasılmış. Ama yani arkadaşlar şöyle diyebilirim ki ne oluyor, devalüasyon oldu, ne yaşıyorsunuz siz orada filan derseniz son 10 gündür garip şeyler oluyor. Yani Arjantin pahalandı diyebilirim ben artık. Evet. Eskisi gibi değil, her şey 2 katı oldu. Aldığımız her şey 5 gün 10 gün içinde 2 katına. Evet, ben 2 hafta önce geldiğimde yarı fiyatını alıyordum bazı şeylere, işte şaraplar, sular vesaire. Şu an 2 katı. 2,5'a falan şey var ya. Ne? Şarap var. Ama yemekler nasıl mesela? Yemek Bak, ya. şarap 10 menüsünü karşılaştıralım istersen. La Hormiga ile. Şaraplara gel. En baştaki ne mesela? Aynı şarap 1817, 1817 fiyat aynı. Ha, değişmemiş mi? Yok yani La Hormiga Aynı ile yani. burayı karşılaştırıyoruz. Baksana Aynı. menü de aynı harbiden dediğin. Menü de aynı. Yani kız kardeşidir diyebilir miyiz? Bence erkek diyebiliriz. gibi. Peki Burası 10.000 erkek. 10.000 et mi? Entranya falan mı? Bakıyorum. Entranya. 11.300. Bu daha ucuz o zaman. Entranya 13.000. Burada 12.200. 469. Bu arada dediğimiz tüm fiyatları direkt olarak dolara çevirebilirsiniz. Birebir oldu çünkü artık. Aynen. Yani işte 12.000 diyorsak 12 dolar, 13 dolar civarı. Gran bife var mı burada? Buranın Var. en meşhur yemeği. Gran ve donya var. 12.195. Aynen. Gran bife, La Hormiga, Gran bife, Donya. Donya burası. La Hormiga diğer dediğimiz restoran. Ama o kadar büyük Aynı geliyor ki fiyatları. menü. Bir kişi değil, Çok 2 büyük. kişi yiyorsunuz yani bunu. Kim yani? Evet. Mesela 450 atıyorum, gram diyor işte. 2 kadın yer 2 kadın bir menü yiyor yani. Aa, iyisin. gibi. Aynen. Ali dayıya girdi gene bir tane. Peki milanesa ne kadar? Milanese yok mu? Burada var milanese ve çok büyük. Kocaman. Yani şöyle yapabiliriz. 2 tane bir şey söyleyip üçümüz o 2 Evet. taneyi yiyebiliriz. Tamam. Bakalım. Bir tane de isterseniz şarap içelim. Lütfen. Tatları nasıl? Görelim. Bakalım. Çok içmiyoruz ya. Güzel ama mekan çok havalı. Tabii dışarıda Dışarıda otururuz. oturalım.
Dışarıda zaten çok güzelmiş bak şeyi. O peynir mi? Provoleta muhteşem burada. Provoleta Evet. peyniri de buraya özel. iyi. Gelirseniz mutlaka deneyin. Tiplerini göstereceğim hemen. Bahsettiğimiz peynir bu. Bunu böyle fırına koyuyorlar. Deberías preguntar si puedes filmar. Vale. Sí, sí, lo mismo. Vale, afuera. Çekim yapmadan önce sorun dedi tabii ki haklı Tabii ki. olarak. Ama biz artık yaptık. O yüzden özür dileriz. Ama Geçti. reklamlarını yapıyoruz yani aslında. Yani neden böyle yaptınız? Sizi meşhur edeceğiz aslında ama neyse. Siz bilirsiniz. Nereye Orası oturalım? çok yol ortası gibi. Otobüs geçiyor değil mi? Şuraya oturalım hadi. Tamam. Masaları da temizlememişler ya. Which one? Buna oturalım mı? Hadi oturalım. Ben senin yanına oturayım da sende de bir mikrofon olsun. Zaten karar verdik. Bir tane milanese, bir tane de et söyleyeceğiz işte. Değil mi? Aynen. Grand Buffet'in böyle şeyleri geliyor yanında işte püresi, patatesi, bilmem nesi falan. Tamam. Milaneza'nın da yanında patates vardı ama şöyle bildiğin Çok anneanne tepsisinde falan getirdiler yani. Bayağı büyüktü. Tamam. Güzeldi. Geçen gün yedik biz onu. Vay be, aynı işletme farklı isimlerle açmış Evet. olması da ilginç. Las Cabras'a da çok benziyor işte tabakları. Bu mantık. Buraya gelip böyle bir Boyu. şeyler çiziyorsunuz falan. Tabii, aynen. Evet. O da kardeş demek ki. Aynen. Yemeklerimiz gelmeye başladı. Şimdi önce milanesa'mız geldi. Bayağı da büyük geldi. Şimdi 2 kişilik Açık. Grand Buffet söyledik açık. Bu arada şarabımız da burada. Şimdi bu fiyatların hepsini size söyleyeceğiz. Hem de tatlarına bakalım nasılmış falan diye. Hem devalüasyondan bahsedeceğiz. Haydi acıktık be. Hem de buranın aslında hem çok lüks hem güzel bir yerinde nasıl bu kadar ucuza buradan kalkacağımızı konuşacağız. Yani benim tahminim buradan maksimum 28 dolara kalkacağız. Hadi 30 dolar Tahminim değil. ona hesapladım. Tahminim değil yani 30 dolar maksimum hani şeyle falan filan. Yani kişi başı 10 dolar verip yani 290 TL verip hem bu milaneseyi hem birazdan gelecek Milanese ne o? Et yani, onu anlat da. bu tavuk değil mi? Et milanese mi? Milanese dedik direkt bence et getirdiler. Hayır et de tavuk da var ama bu muhtemelen et milanese. Milanese dersen et. Aynen tavuk Tamam. demedik çünkü. Et milanesa. Bir tane büyük bir Grand Beef gelecek o 2 kişilik zaten. Bir tane de şarap söyledik. Arkadaşlar bu şarabın fiyatını Nihan size anlatsın. Anlatayım. Bir şarabın fiyatı Bu şarabın fiyatı 2.870 civarındaydı. Yani 3 dolar. 3 dolara yakın aynen. 3,5 dolar falan şu anda eğer Blu-ray'den Ve sen hesaplarsan. 2 hafta önce buraya geldiğinde bu yarı yarıyaydı değil mi? 1700 pesoydu. 1700 peso da işte kaç olsun? 2 dolar. 2 dolar 20 2,5 sent. falan da o zaman. Tadına bakalım da seyircilerimize Bu arada şarap çok güzel. Şarap muhteşem. Allah. Mendoza şarabı. Yani of geldi, öteki de geldi. Eyvahlar olsun. Haydi bakalım. Yani şu mesela 14 dolar, 15 dolar civarı. Provoleta bu da. Her şey Bu içindeki. Aynen. Ay, bu da 11 dolar, 12 dolar falan. İşte öyle hesaplayın kafanızda. Bu mekanın ismi de bu arada Dona mıydı? Dona. Dona. Bir de Dona Tota Donya var bizim de bence. gittiğimiz. Tota var. O neydi? Bu Donya. O da şeyin annesi. Bunun annesi mi? Hayır. Maradona'nın annesinin ismi mekanın ismi. Allah Allah. Donya Ona- mıymış annesi? Evet. Hadi bakalım deneyin ne düşüneceksiniz? Öyle Başlayalım. söyle Aynen. Provoleta'dan başlayalım. Bu şey atıştırmalık. Anlat benim mikrofonum. Bu şey atıştırmalık önden gelen bizim işte bıdı bıdılar gibi. Burada da böyle bir pişmiş peynir geliyor arkadaşlar. Çok Provoleta. Provoleta adı. Muhteşem Çok bir lezzetli. şey. Bunu işte soğumadan yemek gerekiyor Evet. çünkü Soğumuş mu? kuruyor. Sen de ye bence. Tamam o zaman ben Ha. kamerayı şunu tut sen. Kamerayı şuraya yerleştirelim. Yerken fikirlerimizi söyleyelim. Hem de birazcık devalüasyondan bahsedelim. Sebzeli Söyleyeceğim pilav. bayağı. Önce şuna bir bakayım. Milanese, et milanese bu. Evet. Kerane pilavı mı diyorlar? Ha, kerane be. pilavı neydi? Kerane pilavı. Kerane pilavı mı? Olabilir yani. Abi ben Ben alıyorum yaptım mı çatalla acaba? Türk iş ya. Yaptım canım. Et milanese bu. Güzel. Şu sosa da batıralım. Bunu da koymayabilirim. Sostan bahset istersen ha. Sos. Chimichurri değil mi? Chimichurri. Neler var içinde sen daha iyi biliyorsan sen anlat. Hiçbir fikrim yok yani.
Bütün buldukları her şeyi koyuyorlar bence. Soğan, sarımsak, domates, kekik, zeytinyağı, pul biber. Püre çok iyi bu arada. Sen aklına gelen şeyleri saydın galiba. Ya tahmin ettiğim bunlardı. Cansu durmuyor. Şimdi bir de şu eti ben sizin Evet. için bir keseceğim ama keserken şöyle... Oo, et çok güzel kesildi. Yani çok medium değil gibi sanki ya. Biraz daha Evet, fazla bunu fazla pişirmişler. pişirmişler şu anda. Tabii. Yine nasıl bakacağım? Ama yok ulan, yokum. Ya bunu şöyle 3'e bölseydik biz keşke. Bölelim. Kamera kapatsın ondan sonra. Ne oldu? Lokum. Valla. Nasıl? Bu çok güzel. Normal ortalamanın biraz üzerinde tabii ki fiyatlar. Yani daha böyle lokal yerlere gittiğin zaman biraz düşüyor fiyatlar. Bu arada Ki burası pahalı bir yer yani. Öyle lüks şu an. bir yer burası değil mi? Yani Tabii şey olarak. Hani lüks ama nasıl diyebiliriz ya? Bence lüks değil ama Lüks görünen ama lüks de evet, tanımlanamayacak orta yani. halli, Ne olması iyi bir gerekiyor lüks restoranı. olması için yani? Ya bence lükste abi biraz böyle hani eksperimental yaklaşıyorlar ya böyle fusion Evet, falan. mutfakları böyle Don değil. Julio mesela. Nesi mesela lüks? Ya, Don Julio'ya gittim bu arada. Değil mi? Gittim. Don Julio'da rezervasyon yapmak için işte en az bir ay öncesinden bir ön rezervasyon yapıyorsun. Oho. Bir ay 2 ay öncesinden. Ondan sonra eğer kabul edilirsen sana ulaşıyorlar ve diyorlar ki şu saatte, şu tarihte masa var, geliyor musun? Oha. Sen de diyorsun ki okey geliyorum. Kabul edilirse. Kabul edilirsen gidiyorsun, kapıda bekliyorsun falan biraz. O sırada sana böyle şarap marap işte prosecco falan ikram ediyorlar. Ondan sonra girdik. Orada da bir şişe şarap, işte iki parça et, bir salata, bir de provoleta söyledik. Provoleta dediğimiz böyle az önce kestiğimiz Anlattın abi. erimiş peynir. Hatırlatayım. Aynen ama daha büyük geliyor tabii ortaya söylediğinde. Bunları söyledik toplamda biz 115.000 peso ödedik Aynen. toplamda. Pahalı. Aynen 115 dolar. Neler o? Bir daha söyler misin? 2 parça et yani aynen böyle gibi düşün. 2 kişiydik. 2 parça et. Milanese değil ama işte bir ojo de büfe söyledik. Aha. Bir entranya söyledik galiba. Bir şişe şarap söyledik. Bir salata, bir provoleta. Bunları söyledik. Ve bunlar 115.000 pesoydu. O zaman kaç dolardı? Peso 140 dolar falan. 970'ten ben bozdurmuştum Blue dolardan. Tam 100 120 dolar. dolar. Aynen işte 120. Aynen. Yani 120 dolardı. 120 dolardı işte 2 kişilik rakam ama yani Don Julio burada çok meşhur, çok işte bilinen, Dünyada rezervasyon böyle. yapması çok zor falan filan bir yer ama bence yani ben La Hormiga'nın ya da işte bu restoranın etini ve pişirme şeyini daha çok seviyorum. Bu arada yani aynı yemeği burada, şarapta var mıydı söylediğin şeyden? Aynı yemeği burada 30 dolardan daha az, 28 dolar gibi bir para yani. Lezzetli Şarap, yemekler falan Aynen. 28 dolara kalkıyorsun. Ya arkadaşım zaten dalga geçti benim. Ben söylüyorum La Hormiga daha güzel. La Hormiga bundan daha iyi. Aynı kalitede eti burada daha uyguna yiyebilirsin. Evet. Yani 3-4 kat daha fazla. Genelde Bu arada kötü gerçekten çıkmıyor beğendim zaten. yani Çok ben. lezzetli. Evet, çok güzel. Biraz fazla pişirmişler bu arada. Normalde Evet ama Yine yumuşaklığını de da yumuşacık korumuş ya. yine yumuşak. Normalde medium yani appunto diyoruz medium. Böyle juicy bir et geliyor. Yani Eğer hafif şurada ki bir kırmızılık oluyor. bir kırmızılık, bir kan oluyor. Eğer ki yemeyeceğiniz gibi ise biraz daha pişirir misiniz deyip geri gönderebiliyorsunuz. Evet, o zaman pişiriyorlar. daha mantıklı. Çünkü çok fazla pişmiş geldiğinde onu geri çeviremezsin. Yani onu Evet. geri Bizimki alamıyorsun. Mesela şu anki gibi. Mesela. Hala güzel bu Ama arada. çok güzel, yumuşacık. Ve böyle her kişi başına da bir menü söylemek zorunda değilsiniz. En sevdiğim şey benden uzakta kalmış ya. Ya bunun etrafında da şeyler çok mesela. Beyler. İşte pilavı, püresi, soğanı, Ben ilk defa görüyorum böyle provolatası, yani. makarnası, patatesi falan. Yani et porsiyonları genelde büyük oluyor zaten. Ben hiç böyle küçücük görmedim. Yemek deneyimi çekmiyoruz çok ya. Ya Ya- biz... tamam sen söyle. Ben çünkü şu devalüasyonla ilgili bir şeyler anlatacağım Anlat, size. anlat. Ama yemekten sonra tabii ki. Yo şimdi anlat. Ha yemek yiyorum ama. Uzun konuş.
Discounter koyuyor. Evet, nedir %15 arkadaşlar? %10 indirim mi var? %15 indirim yapıyor. Neden? Cash ödersen %15 indirim yapıyor. Aa çok iyi. Yani ne kadar ödeyeceğiz? Yani şu anda sevgili dostlar bakıyorum. Bu arada iyi bir şişe şarap daha Bana bak. içtik, sizin haberiniz yok. Aa evet 2 şişe şarapla birlikte. 2 şişe şarap. Ama 4500-4300 peso, 4300 peso indirim var. 4300 Aa. peso. Evet 24.000 peso yani 25 dolar tutuyor burası. İndirimli hali mi? İndirimli hali. Tamam. 30 30 dolar tutmayacak. Yani bu arada 2 şişe şarap, o yediğimiz yemekler 25.000 peso Evet. tutmadı. 2 şişe de şarap içildi yani. Şimdi devalüasyondan biraz bahsedeyim o zaman ben. Madem açtık kameralarımızı. Burada şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi 2 tane kur var. Bir tanesi official rate yani devletin ve bankaların kullandığı kur. Bir tanesi de halkın kullandığı kur. Kimse devletin kurunu kullanmıyor. Şimdi 2 ayrı kur olduğu için bu 2 ayrı kurdan bu official rate yarı yarıyaydı. Yani değil mi? 1000'di. 1 dolar 1000 pesoydu yani bizim kullandığımız rate'te. Sen sallamıyorsun hiç böyle bir olmaz ki ya. Sallamıyorum değil, kafası güzel oldu. Çok bira içtik canım, çok şarap içtik. Arkadaşlar dur, saçım da çok şey olmuş böyle. Yani sonuç olarak 25 dolar arkadaşlar. Yani yedik, içtik, her şey 25 dolar. İşte Buraya yakında 40 dolar olacak burası bence. Ya- Bunlara da zam gelmeye Ya bunlara da başlayacak gelir. Bunu yani. çok da evet, artık Arjantin çok ucuz, biz oraya gidelim diye düşünmeyin. Biz Evet. o son 10 günde, Mile'ye geldikten sonraki son 10 günde hissettik bu devalüasyonun nasıl bir şey Kesin çok olduğunu. net canım. Direkt gelir gelmez değişti her şey yani. bu- 10 günde değiştirdi herif. 10 yani günde bu birçok kadar şey. değiştiyse herhalde 1 ay 2 ay sonra neler olacağını tahmin bile edemiyorum ben. Evet. Kaçıyoruz. Yine bu arada bunun üstüne yine devalüasyonla ilgili market fiyatları falan filan ekleyeceğiz. Şimdilik bugünlük bu kadar. Sen Bu bölüm çok sarhoş devam olduğun edecek. çok belli oluyor ya. O gün şimdi bir video editliyorum o kadar sarhoş ki Rosario'da. Ama Arkadaşlar şimdi orada buradan sonra mısın? Rahat. bir dakika dur. Buradan sonra marketlere falan gideceğiz. Yani bir hafta önceki, bir hafta sonraki fiyatları da size gösteriyor olacağız. Arjantin'de şu anda devalüasyon, hayat böyle. Devalüasyon. Allah kahretsin. Ben Türkiye'den gelmişim. Bana devalüasyon koyar mı? Evet, herkese merhaba. İkinci günden merhaba diyelim. Şimdi yemekten, Nihan'dan alışveriş merkezine bağlandık. Çünkü konumuz devalüasyon. Ama bizim de aslında bu devalüasyonla ilgili böyle net şu oldu, şundan dolayı bu oldu falan diyeceğimiz bir durum yok. Çünkü 2 tane kur var bildiğiniz gibi. Bazılarınız bilmiyorsa tekrar geçeyim. Bir tanesi legal kur, bir tanesi de blue dolar. Blue dolar dediğimiz illegal olarak geçen ama buradaki tüm halkın ve bizlerin de kullandığı kur. En son 1000'i falan gördü. Yani 1 dolar 1000 pesoydu. Ve diğer kurda 450-500 civarıydı değil mi? Evet. İşte bu diğer devletin legal kur bir gün bir uyandık 900 oldu. Neredeyse blue dolarla devlet kuru aynı seviyeye geldi. Bunu Milei bilinçli olarak böyle bir şey yaptı diye bir Tabii duyum canım aldım. bilerek yaptı yani işte devalüasyon dedikleri o. Biz de şimdi size devalüasyonu çekmek için sevgili dostlar eskiden fiyat neydi şimdi fiyatlar ne az çok gösterelim istedik. İşte gösteremeyiz onu çünkü şu anda ben öyle bir terlik... Aa, güzel terlikler var ha. Güzelmiş. Ne kadar mesela fiyatı bunun? 79.000 peso. Yani 80 dolar. küsur dolar. Yani haş papissin sen yani. Burada mesela Birkenstock markasını bilirsiniz. Onu almaya kalktığınızda 250-300 dolar vermeniz gerekiyor en az. Evet. Yani bizde nasıl fiyatlar bilmiyorum Şimdi ama. şöyle oldu arkadaşlar yani dışarıdan aldıkları her şey, ithal edilen her şey 2'ye katlamış oldu böylece. Çünkü kur 450 pesoyken bir anda mesela- 1000 pesoya çıktı. O işte biraz her şeyin fiyatını çok fazla zıplattı. Biraz korkuttu bizi de. Yani bakın işte Vans'lar çok meşhur burada. 100.000 peso, 100 dolar yani artık birebir öğrendiniz. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama böyle 100 dolar. Yani 3.000 lira gibi bir şey. Bana çok geliyor ya. Ben alışamadım vallahi. Bilmiyorum. Benim de mikrofonum açıktı. Umarım sesler karışmamıştır. Eyvah. Neyse işte arkadaşlar ithal olan her şey 2'ye katlamış gibi oluyor. Çünkü yasal kurdan alışveriş yapılıyordu ticaret yapıyorsanız. Ama şimdi ticaret yapanların da işine geliyor deniyor Ya filan. ben anlamadım ya. Ben de anlamadım. Anlayan varsa Biz yazsın. anlamadığımız Şu an şeyler hakkında sallıyoruz. konuşmayalım gibi yani Türkiye'de fiyatlar ne bilmiyorum. Hiç haberim de yok. Ortalama aynı da olabilir ya. 3000 lira bunlar. mı oğlum ayakkabı ya? Artık ayakkabılar öyle yani Öyle mi? bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar nasıl
¿Por qué? No filmar. ¿Por qué? Filma a nosotros. Sí, Sí, nosotros. nosotros. No. Tamam. Gracias. Muchas gracias. Bir tane Tatlı uyardı. işgüzar abi geldi. Ama boş yapıyor yani. Niye yasak olsun ki filmler? İşsiz. İşsiz. Neyse biz çaktırmadan çekmeye devam. Ona da birisi söylemiştir bence. Şimdi tekrar gelip uyarabilir. Evet ya böyle yerlerde saçma sapan çekim yapamazsınız. Onu yapamazsınız. Sana ne kardeşim? Neyi çekiyor? Alışveriş merkezi mi? Ha, insanları çekmeyip diğer insanların hakkını gasp etmeyelim diye de kimsenin yüzüne tutmuyoruz Evet ki. tabii. İşte arkadaşlar ben bu arada karnım aç geldim. Takipçilerim için de evaluasyonu onlara anlatabilmem için yemek yemedim. Şimdi burada çok pahalı, güzel bir yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Bu Pizza yeriz. arada dün gittiğimiz yer de ucuz bir yerdi. Şimdi onu revelasyondan bahsedip onu baz almayalım. Daha ucuza da et yiyebiliyorsunuz yani. Ama orası iyi ve en ucuzlardan biriydi diyelim. Evet, hem iyi hem de ucuzlu. Evet, çünkü kötü de çıkabiliyor bazen. Ben sürekli kamerayı kendime mi tutacağım adam şey dedi diye ya. Sana Yok ya, tutuyormuş gibi. bana tutuyormuş gibi ya. Önce bir yemek yiyelim adostlar. Sonra devam ederiz gezimize. Ama şey diyebiliriz yani son zamanlarda son 10 günde falan bayağı her şey 2 katına doğru çıktı. Evet ya Ucuzluk inanılmaz kalmadı zam yani burada. Ya mesela söylemiş miydim belediye otobüsleri, metrolar 80 pesoydu devlet yardımıyla birlikte. Şimdi bir anda 1 Şubat'ta bakın 80 pesodan 700 pesoya çıkacak. Yani 100 katı olacak Yani çünkü neredeyse. devletin karşıladığı şeyi ortadan kaldırıyor Milli şu an. Devlet Devlet normalde yardımlarını karşılıyor. kaldırıyor ama şey diyor zaten bir süre kemer sıkma politikası uygulayacağız. Ondan sonra toparlanacağız diyor da. Yani 80 peso 2 lira, 700 peso neredeyse 1 dolar yani öyle düşünün. Evet. Böyle bir artıştan bahsediyoruz. Manyaklık. Nasıl güzel bir dükkana benziyor bu. Ya oraya girdim ben. Bir şey yok mu? Spor şeyler var güzel. Ama bak tişörtler güzel. Güzel. Ama ne kadar Böyle işte? billabong falan öyle şeyler var. Mesela gömlek 30 dolardı şu gömlek. Ha, bir de indirimde, ofertada yani. Adam gene çekme diyecek ya. Güzelmiş lan gömlekler. Yani 30 dolara mı ucuz değil ya? 30 dolar ucuz değil. 1000 Ya lira ben yani. Türkiye'nin Değil gözünü mi? seveyim tekstil konusunda. Ya Türkiye'de Gerçekten. ucuz mu şu anda bilmiyoruz Abi ki. tekstil de bulabiliyorsun öyle bir şansın var en azından. Ama burada yani çok zor bulabilmen. Ha, bu arada bizde de olan, burada da olan bir markayı Evet. çekelim dedik. Kentucky Fried Chicken. Şimdi fiyatları söylüyorum ben size. Kova 10.000, 11 dolar diyelim. 10 dolar. Ama mesela kalabalık kovalar 4-5 değişik. kişilik o kovalar. Atıyorum hamburger var 3000 peso menü. 3 dolar. Türkiye'de nasıl arkadaşlar yazın 3 fiyatları? Ben çok dolar değil o merak 4 ediyorum. dolara geliyor neredeyse. Ne, 3450. 1000'i geçti mi ya? Tabii yani Nasıl Blu-ray 1000'i geçti mi? Blu-ray 1000 1000 ya. İşte. dolar falan. Abi ben onun hepsinde 50 pesonun hesabını yapamam kusura bakmayın. Birebir yani. 3800. Neyse biraz pahalıymış gene. Pahalı. Yani Tamam biraz daha bilmiyorum pahalı mı? keşfe devam edelim. Bende artık ucuz ve pahalı algısı değişti. Ya bu arada bugün fiyatlardan daha fazla bahsetmemizin sebebi konu başlığımızın devalüasyon olması. Mesela Wendy's diye bir yer var. Buradaki fiyatlar nasıl? İşte burada da menü. Ama iyi baksana burası. Duo diyor. İkili. 4600. 2 kola, 2 patates, 2 hamburger. Yanında da tavukları var. 5500 diyor. 5,5 dolar yani. Çok iyi değil mi? 2 kişilik. Evet. Ha, ama şu kadar hamburgerlerde. Normal mesela çok büyük bir hamburgerin kendisi 5800 mesela menü. 6500. Ondan sonra ben patatesini yerim. Yok ya. Ha 2 hamburgeri de ben mi yiyeceğim? Evet. Oley çak. Mutlu bir Ali dayıdan size sevgiler. Onu kocamanmış baksana. Evet yani tavuklar falan da var. Yani 5,5 İkili menü. dolar. Bu arada ben Mostaza'dan aldım. Buranın ünlü bir hamburgercisi var bizim. Bizim neresi gibi? Bizim bir yer gibi Hiçbir değil. yer gibi değil. Buranın McDonald's'ı gibi Evet. diyebiliriz. Neyse. Mesela tek bir menüye ben bu fiyatı verdim 5,5. Yani 170 TL. Ama- Şu anki TL şeyiyle. Mostaza biraz pahalı ama genel. Ama çok güzel eti gerçekten çok McDonald's'a güzel. Burger King'e göre biraz pahalı. 5,5'a 170 TL'ydi işte şu anki TL bazıyla. Allah Allah. Bu da biz daha küçüktür falan diye tahmin ettik ama şimdi hamburgerin boyutunu size göstereceğim. 2 menü. Sen hamburger ne yapacaksın Şöyle. ki? Bırak. Ya yarısını yerim ya. Aa, Hayır ben izleyenlerimize doğru bilgi vermek için. güzel mi değil? Ben anlamıyorum. Doğru haklısın.
ketçup y mayonesa. Ama güzel. Güzel de yani. Ya ilk acıkmamışsın ha. Köfte burgere benziyor. Aa. Cinnet geçirisim geliyor böyle şeylerde, böyle küçük ayrıntılarda. Hadi sen önce hamburger yenmez bak böyle. Hiç McDonald's'ta yemek yemedin mi sen? Önce biraz patatesle altlığını Kim yap. bunu belirliyor bunun şeyini? Ben. Önce patates yenmeli. Evet, patates. Patates. O tavuğu falan da var. Neymiş lan bu böyle? Valla abartmışlar yani. Çok vermeyi. Patatesi nasıl? Patates de güzel. Wendy's. Gelirseniz ucuza ikili menü için Wendy's'e uğrayın arkadaşlar. Harbiden ya. Kişi başı 2,5 dolara. Normal Bir de McDonald's iki hamburger. tane köftesi var yani içinde. Ya biz mikrofonda bir değişikliğe gittik. İnşallah iyidir sesler bu arada. Ya bu bilenler yazarsa bir stereo var bir de mono var. Biz mono yaptık ayarlardan. Ama bu sefer de başka sıkıntılar oldu yani. Duymayanlar falan oluyor, ses gelmiyor falan diyorlar. Etin kilosu 6.000 olmuş Ha. bizim kasapta. Oha 3,5 falan da. 3,5'tu. 3,800'dü. 4 hani max 4'tü 6.000 olmuş. Ya. 2 günde falan oldu bütün bunlar yani. Ben mesela bir et kestiriyorum, atıyorum böyle işim varsa, çok yemek yapmayla uğraşamayacaksam, uğraşmıyorum genelde. Bir dilim et kestiriyorum, işte 1,5 dolara falan geliyor. O yanına da bir patates açla, bitti gitti işte 1,5 dolara. Hem mis gibi et yiyorsun, hem de karnın doyuyor. Ama şimdi işte 6 dolar olmuş kilosu. Yani yine ucuz da yani ama bir anda çok fırlıyor Ben buraya daha göre. yeni aldım ama. Tabii. Ben en son krizi durumdan sonra aldım. Ama bizim kasaplığın şöyle bir şeyi var galiba diğerlerinden biraz daha pahalı. Deniz kasaba gitmiş bir tane adam geçiyormuş önünden ve şey demiş. Ne ya bu fiyatlar burası Miley'nin kasabı mı? Ne oluyor burada falan deyip böyle hani bayağı protesto etmiş oraya. Aa, hadi yiyelim, görüşürüz mü? Ama orada mısın, rahatta mısın bir başına? Burada Adidas var. Adidas'a girelim içeride müzik yoksa. Biraz fiyatları karşılaştırabileceğimiz bir şey var. Hem de ithal bir marka. Bakalım çok mu farklı fiyatlar? Hadi. Hadi sen al, çaktırmadan sen çek. Evet şimdi biraz sorun ediyorlar çekmeyin diye ama bakalım. Evet şimdi şunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı yazmıyor. Hiçbir şeyin fiyatı yazmıyor bu arada. Fiyatı yazan bir şey bulacağım şimdi sizin için. Herhangi fiyatı yazan bir şey bulalım. Mesela şu ayakkabılara bakalım. Ultra Boost. Şu böyle mi? Ha, mesela şu 189 dolar. 189 dolar. Oldukça pahalı ama 156. 156 dolar şu siyah. Yani Türkiye'deki fiyatlar ne arkadaşlar bilmiyorum. Yani 150 bunu dolar. bilmiyorum. 4500 lira Adidas ayakkabı öyle mi? Yani olabilir bu arada ya. Olabilir. 4500. Türkiye'de de öyle mi ya? Bence öyledir. Ne güzelmiş lan. Bazılarında fiyat yazıyor, bazılarında yazmıyor bu arada. Mesela Tişört. şu taytın fiyatı var mı? Vay ne güzelmiş. Güzel tişört. Kaç? 100 bin. 100. 100 dolar bu tişört. Yok ya o kadar pahalı değil Türkiye'ye. Türkiye'de 2500 değildir herhalde. 2500 tişörtler değil 100 dolar. Ali 3000, 2900. 3000 tamam aynen. Terlikleri merak ettim bir de. Chicos, disculpen. No se permite filmar. No firma. Dale. Vale, gracias. Dale. Şimdi neyse oradan çıktık biraz problem oldu çünkü yok bunu Adidas da çekmeyin biraz bunu çekmeyin. pahalıymış ya. Valla bana da öyle geldi ama Türkiye fiyatları da Yani çok 100 farklı dolar olduğunu tişört düşünmüyorum. ha. Şimdi karşıda herhangi bir butik fiyatlarını gösterelim biraz da size. Yani tekstil zaten her zaman pahalıydı ama şu anda da yansımıştır herhalde. Lemera tişört mü demek? Mesela bu alt 20 dolar. Bu bluz 15 dolar Tişört, üstündeki. Lemera. Bu tişört 8,5 dolar. İyi bu bedavaymış. Şurası ucuz ama bak ben buraya gittim. Burası da ucuz. Burası da fena değil. Hatta bir tane de kot beğendim. Onun fiyatını da göstereyim. Burası Arjantin ortalamasına göre şu marka. Buradaysanız ve giyecek ihtiyacınız varsa hem biraz daha kaliteli hem de fiyatları uygun bir dükkana girdik şu anda. Ama işte kalabalık baksana. Güzelmiş. Çok müzik anlayacaksın. Beğendiğim pantolonu denemeye gidiyorum. Yani bu mesela pantolonlar, yumuşak güzel pantolonlar 23-24 dolar civarı. Çok güzel müzik başladı. Sendeyiz Canset. Şu anda bir tane dövmecinin önünden geçiyorduk. Böyle fiyatları gördük daha önce çünkü burada herkesin dövmesi olduğu için dedik ki burada bir şey var kesin dövmeler çok ucuz çünkü niye herkes dövme yaptırıyor bu kadar her yerinde falan diye. Sonra baktık 2 tane mini, bu arada burası biraz daha pahalı bir bölge diyebiliriz değil mi? Ama ucuz geldi bana Ucuz ya. yani. 2 tane. 2 tanesi 28 dolar küçük, bir tanesi de hani büyük bu fiyattan başlıyormuş ve herhalde sonsuza kadar böyle devam ediyor.
Piercing yaptırmak da mesela 6.500, 2 tanesi 9.000. Çok ucuz abi bunlar. Ya piercing'den delmiyor mu? $6.5. Altı üstü. İyi de yani bunlar bizde pahalıdır diye ben tahmin ediyorum. Güzel, fiyatları beğendim. Dövme yaptırılsın bir Arjantin dövmesi. olmazsa döneriz yazdıracağız buramızı. Evet. OD. Bir de Starbucks karşılaştırması yapalım Türkiye ile. Buradaki devalüasyon, şimdi bayağıdır Starbucks'a gitmiyorum ama 1200-1300 pesoydu bir tane Americano. Bir iki ay önce filan. Şimdi bakalım kaç olmuş. Bir de ben bu caddeyi çok seviyorum ya. Baksanıza böyle biraz kalabalık ama çok güzel, böyle geniş ve ağaçlar kapatmış her Şu anda yerini. bize Biliyorum. Böyle tatlış bir yer ama Starbucks ne tarafta kaldı ona bakacağım. Ay çok tatlı bir köpek var. Ama çekemiyorum şimdi yüzlerini tutmak için ama şurada bak kucağında adamın. Geçenlerde bizi izliyorsa Hüseyin Bey, bizi takip eden bir abimiz bize baklava getirmişti. Tekrar teşekkür ederim ona. Teşekkür ederiz. Dedi, geçen yine görüştük. Burada dedi yürümek bana bambaşka bir duygu yaşatıyor dedi. Yani kendimi çok huzur, çok iyi hissediyorum. Evet. Yani yürüdükçe yürüyüşüm geliyor. Günde böyle 2-3 saat, 4 saat bazen yürüyormuş. Kendisi 63 yaşında ama hiç yaşını da göstermiyor. Ama çok doğru düzgün besleniyor. Dümdüz bir şehir bu arada. Evet. Hiçbir yükselti yok. Yani şöyle küçücük bir bayır bile yürümeniz imkansız ve böyle yani sokaklar. Çok eğlenceli yürümesi. Ben de çok seviyorum. Yürümesi eğlenceli böyle. Zaten bir de sürekli ağaçlar olduğu için yolda yeşilliğin arasında binaların yapıları da çok güzel. Böyle hani böyle bir sanat gezisi gibi oluyor yolda yürümek. Ne gördüm Bir dedi şey söyleyeceğim. Burası mesela ekstra ucuz. 2 Çok kilo ucuz. domates $1 değil. Çok ucuzmuş burası. Yarım kavun var 1000. 1 2 dolar. kilo üzüm 1800. O daha yeni çıktığı için öyle. Bak domates çok pahalıydı, demek ki mevsimi geldi artık. Ucuzlamış. Ama dün mesela daha konuştuk ya. Aa, Muz niye 1800. niye muz pahalanmış? Muz daha ucuzdu. Muz da çok ucuzdu. Burada bir karışıklık Gün var. be gün değişiyor ama domates çok pahalıydı ya. Domates Nasıl çok böyle ucuz? pahalıydı. İşte artık domates mevsimi geldi ya. ondan. Şişko. Şimdi geldik Starbucks'a. Ha, Dediğim neymiş? gibi 2 ay önce 1300, 1400, 1200 o civardaydı Amerikanolar. İşte sütlü olunca bir şey falan. Hadi bakalım. İşte $1 20 cent, $1 30 cent civarıymış. O zaman ama $1 etmiyordu tabii. Belki Etmiyordu. $1,5 falan. Ha, ediyordu. $1,5. 700-800 civarı. Şu an Americano 2000 Grande 2150. Amerikano. Venti 2350. Bir de 2 boy var. Grande Venti bir şey daha var bizde değil mi? 2350, 2150 yani. Latte 60 lira falan. işte $2,5 civarı şu anda. Az mı? İşte Yani normal bir bence dakika, Türkiye ile $2,5 aynıdır. 30 80 lira. 75 lira. hesaplayamadım ya. 75 lira. 75 lira evet. Aynı ya bence. Bilmiyorum. Aynı olmasa da yani Türkiye bir tık ucuz olabilir belki ama yok sanmıyorum. Starbucks belki daha ucuzdur hani öyle küçük kafeciler, kahveciler falan belki bir tık daha pahalıdır ama. Aa yastıklar çok güzel. Cansu içeriye elbise bakmaya girdi. Gracias. Biraz tabii bu şeyler, erkekler benim halimden anlar. Bu mağaza gezmeler biraz sıkıyor bizi. Elimizden geldiğince size devalüasyonu buradaki anlatmaya çalıştık. Bizim de çok uzak olmadığımız durumlar bunlar tabii. Cansu gelsin, kapanışımızı yapalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. De Türkiye. Anna sin a irle en Sarmiento, yo no duermo, yo despierto en a 60 me motivo. Siempre vendiendo media en la plaza de Mayo, no motivo, yo no duermo.